Kırmızı bir deri, kocaman boynuzlar, ateş saçan gözler ve elinde bir mızrak olan, bacakları keçi bacağı şeklinde insanlığı yoldan çıkarmaya yemin etmiş bir varlık. Şeytan dediğimizde aklınıza demin saydığım klasik imgelerden mutlaka birisi gelmiştir, değil mi? Koskoca yaratıcıya bile tavır koymuş, isyan etmiş cehennemin tek sahibi. Tarih boyunca bu figür pek çok kültür ve dinde yer etmiş ve sürekli olarak insanların sakınması gereken bir canlı olarak gösterilmiştir. Peki kim bu şeytan? Hangi akla hizmet koskoca yaradana baş kaldırıp insanlara düşman olmuş? Bu hafta uzun bir yolculuğa çıkıp şeytanın kökenlerini araştıracağız ve yolculuğumuzun sonunda kendimize şu soruyu soracağız. Ya bize anlatılan şeytan aslında tamamen yalansa? Gerçeği Bula hoş geldiniz. Başlamadan önce kanala abone olarak ve özellikle katıl tuşuna basıp destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Gerçeği Bul sayenizde büyüyor. Şeytan konusunu ele alırken karşımıza şu üç varlık çıkacaktır. Şeytan, iblis ve Lucifer. Günümüzde milyarlarca insan bu üç kavramı birbirinin aynısı olarak görür ve ne yazık ki devasa bir veriyi farkında bile olmadan ellerinin tersiyle itip kandırılırlar. Özellikle kandırılırlar ifadesini kullandım, birazdan nedenini anlayacaksınız. Gelin bu kör düğüm olmuş kavramları dikkatli bir şekilde çözelim. Kur'an'ı incelediğimizde şeytan ve iblis kavramları çeşitli yerlerde karşımıza çıkar. Hatta ne yazık ki kimi zaman bu iki kavram birbirine karıştırılmış ve bazı meal yazarları iblis yerine şeytan yazarak işleri daha da içinden çıkılmaz hale getirmiştir. Şeytan aslında kelime kökeni olarak muhalefet eden, karşı çıkan, düşman, isyancı topluluk anlamında bir çoğul sözcüktür. Ve bunu hemen ilahi hikayeleriyle birleştirmeyin. Zaten Kur'an'da da bu sebepten şeytan kelimesi farklı anlamlarıyla kullanılır. Misal bazen İslam düşmanı insan gruplarını refere eder, bazen de cin topluluklarını. Cin deyince de hemen aklınıza fantastik yaratıklar getirmeyin. Cin aynı zamanda Arapçada buralardan olmayan yabancı anlamına da gelir. Buna örnek olarak Araplar o zamanlar Mekke'den ya da Medine'den olmayan, örnek olarak veriyorum Kudüs'ten gelmiş bir yabancıya da cin derlerdi. Bu olay kendini Tevrat'ta da benzer şekilde gösterir ve orada da şeytan bir birey değil, kötü huylara sahip şahısları ya da varlıkları toptan betimlemek için kullanılır. Mesela Tevrat'ta geçen Samuel, önceden Tanrı elin en yüksek mevkideki meleği iken zamanla yoldan çıkmış ve şeytanlaşmıştır. Kavram biraz daha kafanızda oturdu değil mi? En basit haliyle şöyle bir örnek bile verebiliriz. Diyelim ki bir bağınız, bahçeniz var ve komşunuz sizi kıskandı. Bahçenize akşam geldi, zarar verdi. İşte o adam da artık size göre şeytan olmuş durumda. Ne yazık ki bu kavramların esas niteliklerinden kopup kullanılmasından dolayı etrafınızda sürekli olarak şeytana uydum, Allah bizi şeytandan korusun gibi laflar duyarsınız. Halbuki biraz önce de dediğim gibi şeytan bir birey değil, bir kavramdır. Peki birey olan ve tüm o isyanları eden kim o zaman? İşte şimdi işin daha derin kısmına geldik. Ve karşımıza semavi dinlere göre ilk kötü varlık çıkıyor. İblis. İblis Kur'an'da karşımıza defalarca çıkar ve hepsinin ortak özelliği birinci tekil şahıs olmasıdır. İşte aslında herkesin diline dolanmış şeytan kavramının esas çıkış noktası bu varlık. Kur'an'da Allah insanı yarattığında tüm meleklere ona secde etmesini, yani bu yeni varlığı kabul etmelerini emretmiştir. Fakat tek bir melek bu emre uymaz, İblis. Kimi din alimleri iblisin isminin aslında Azazil, yani Tanrı'nın kuvvetlendirdiği adamı anlamına geldiğini ve onun baş meleklerden birisi olduğunu iddia ederler. Azazil daha sonra Allah'ın emrine uymadığı için şeytanlardan olmuş ve iblis olarak anılmaya başlamış. İblis kelimesinin de Arapçaya Yunanca'daki baş kötü anlamına gelen Diablos kelimesinden geldiği düşünülmektedir. Bu konu yüzlerce senedir tartışılan bir konu ve ne yazık ki kesin net bilgiler Kur'an'da olmadığı için İblis Azazil konusunu çok fazla uzatmayacağım. Hikaye hakkında daha detaylı bilgi almak istiyorsak artık Kur'an'dan çıkıp Tevrat'a girmemiz lazım. Çünkü her ne kadar merak ediyor olsanız da Kur'an'da bu tarz tartışmalı ve mitolojik geçmişe sahip konular oldukça kısıtlı şekilde ele alınmış ve uzatılmamıştır. Bu sebepten ne yazık ki Kur'an bize daha fazla yardımcı olamıyor. Tevrat'ı incelediğimizde ise Azazil ve İblis isimlerinin karşılığı olarak karşımıza meşhur melek Samuel çıkmakta. Şimdi olay Tevrat ve hikayelerine geldiğinde artık çoğunuzun bildiği gibi işler biraz daha filmsel bir hal alıyor. Ve o kutsal varlıklar bir anda aksiyon kahramanlarına dönüşüyorlar. Buna bizzat Tanrı da dahil. Samuel'in kelime anlamı Tanrı'nın zehri demektir. Ve Tevrat'ta genelde ölüm meleği olarak geçer. Bunun da haklı bir sebebi var. Çünkü Samuel bizzat Tanrı'nın tetikçisidir. Şimdi nasıl yani, herhalde yanlış cümle kurdu filan diyorsunuz. Ama değil. Gerçekten Samuel Tanrı'nın başına hedef koyduğu ve günahkar olarak fişlenmiş kişileri bulup yok eder.
Samael oldukça ilginç bir karakter çünkü kimi Yahudi ve Hristiyan çevrelerinde kendisi bizzat bizdeki iblis olarak tanımlanan baş kötü varlık. Samael'in hikayesinin önemi aslında benim gibi araştırmayı sevenler için çok daha başka. Çünkü kendisi tam olarak eski semavi dinler öncesi iyi kötü inancı ile sonrasındaki sembolik iyi kötü arasındaki geçişi temsil ediyor. Hatta bu geçiş karmaşası o kadar belirgin ki bizzat Tevrat'ın ve Yahudiliğin içinde bile Samael'in rolü tam olarak belli değil. Kimilerine göre ise klasik hikayede Tanrı'ya baş kaldırmış ve insanlığın yaratılışını istemeyen bir melek. Ama bu tanımların içinde bir tanesi var ki işte o bizi bambaşka bir hikayeye götürecek. Tevrat'ta şeytan olarak kullanılan kavram aynı zamanda Tanrı'nın sözlerini dinlemeyen, onu sorgulayan bir varlık için de kullanılır. İşte aradığımız kavram tam olarak bu. Çünkü şimdi bu Tanrı'yı sorgulayan varlığın hikayesine girdiğimizde karşımıza ilginç bir karakter olan Lucifer çıkıyor. Ve onun hikayesiyle birlikte kafalar iyice karışmaya başlıyor. Lucifer aslında tam isim karşılığı olarak ışığı getiren demek. Karanlığın efendisi iblis ve şeytanları ile pek uyuşmayan bir tabir değil mi? Çünkü gerçekten de uyuşmaz. Lucifer'in hikayesinin hem temeli hem de mitolojisi çok farklıdır. Gelin zamanda biraz geriye gidelim. Ama aklınızda Tevrat'taki en son ele aldığımız şeytan tanımını mutlaka tutun. Tanrı'yı sorgulayan kişi anlamındaki şeytan. Tarihin başladığı yer olan Sümer'deyiz ve Anunnakiler dünyada hüküm sürmekteler. Bildiğiniz gibi bu fantazi falan değil. Cidden Sümer inancı insanların ve Anunnakilerin birlikte yaşadığı bir dönem üzerine kurulmuştur. Önceki videolarımda da sık sık bu konuya değindim. Anunnaki hiyerarşisinde dünyanın yönetimi Anu'nun oğlu Enlil'e aittir. Hani tüm meleklerin sonundaki El ya da İslam'da kullanılan haliyle İl takısını veren Anunnaki tanrısı. O zaman bu melekler bildiğimiz Allah'ın değil de Enlil'in melekleri mi? Nasıl yani diye soranlar Anunnaki videomu beklesinler. Konuyu orada ele alacağız. Enlil'den sonra ise yönetimdeki en forslu tanrı Enki'ydi. İnsanı yaratan ve tufandan önce onu uyarıp hayatta kalmasını sağlayan varlık. Enki ve Enlil'in insanlık yaratılışı ve sonrasındaki ilerleyişi hakkında her daim tartışması olmuştur. Enlil insanoğlunun her zaman sadece bir köle olarak kalması gerektiğini düşünmüş ve Anunnakilerden korkan, çekinen, basit canlılar olarak var olması gerektiğini savunmuştur. Ama Enki yarattığı varlığın ilerlemesini ve gelişmesini istemiştir. Ve defalarca Enlil'in kararlarına itiraz etmiş, isyan edip uymamış ve aksini yapmıştır. Tanıdık bir tanım gibi geldi değil mi? Ama durun, daha tarihteki yolculuğumuz yeni başladı. Kimi tarihçilere ve kimi tablet yorumcularına göre insanlar ilk başta daha temel bir yaratılış seviyesine sahip, daha düşük akıllı canlılarmış. Fakat sonra Enki genetik yapımız üzerinde biraz daha oynayarak bizi ileri bir zeka ve farkındalık seviyesine çıkarmış. İşte Enki ve Enlil arasında ipleri koparan olay budur. İnsanın akıllanmış ve ilerlediği halini gören Enlil, onların artık bilmemeleri gereken şeyleri bileceklerini ve Anunnakiler gibi olacaklarını anladığı için sinirlenir. Ve gelecek olan tufan hakkında insanlığın haberdar edilmeyip yok edilmesini emreder. Şimdi bu tufan M.Ö. 6000'lerde mi, 12.000'lerde mi yoksa ondan bile daha önce yaşanan mı? Ne yazık ki bunu bilemiyoruz. Çünkü tarihin o kısımları fazlasıyla sisli alanlar. Ama Sümer metinlerinde geçen bu tufan semavi dinlerde anlatılan Nuh tufanı. Orasını net bir şekilde biliyoruz. Çünkü aynı Kur'an'daki hikaye gibi Enki insanlardan birisini uyarır ve bir gemi yapmasını söyleyip hayatlarını kurtarır. Merak edenler Muazzez İlmiye Çağ'ın İncil, Kur'an ve Tevrat'ın Sümer kökenleri kitabını okuyup kendilerini aydınlatabilirler. İşte bu ve bunun gibi yaşanan daha pek çok Enlil-Enki kavgası nihayetinde Anunnakilerin iç savaşı ve ikinci tufan ile zirve yapıp bizden bir önceki medeniyetin tamamen çökmesine sebep olan olaylar zincirini tetikler. Bu konu hakkında aynı anlatımları Hint mitolojisinde, Mısır mitolojisinde, Güney Amerika mitolojisinde de görmeniz mümkün. Hikaye her yerde aynıdır. Sadece isimler ve semboller değişir. Tufan sonrası o boşlukta neler yaşandı, tarihte ne oldu ne yazık ki bilemiyoruz. Ama Enlil ve Enki'nin çatışması artık yazılı tarihin mitolojisinde kendini Tanrı ve ona isyan eden kötü varlıkların savaşına dönüştürür. Sümer mitolojisinden sonra belki de günümüze en çok tesir etmiş popüler mitoloji Antik Yunan'dır. Ve onların da ana omurgası Sümer'den aldıkları bilgileri süsleyip çoğaltmalarıdır. Bu olay karşımıza şu problemi çıkarıyor. Eskinin tek bir tanrısının mitolojide birkaç tanrıya bölünmüş olması. Hani size Lat, Uza, Manat'ın hikayesinden bahsetmiştim. Ve bu üç farklı varlığın aslında çok önceden Sümer tanrısı İnanlı'ya kadar uzandığını anlatmıştım. İşte aynı bu örnek gibi Enlil ya da Enki'yi diğer mitolojilerdeki farklı tanrılar olarak çoğaltılmış şekilde bulabilirsiniz. Yunan mitlerinde bunun en güzel örneğini görürüz ve günümüzdeki Lucifer'in doğuşuna tanık oluruz.
Antik Yunan'da Enlil Zeus'a dönüşmüş, Enki ise onun kardeşi olan Poseidon'a dönüşmüştür. Fakat tek bir fark daha vardır. Enki aynı zamanda Yunan tanrılarından birisi olan Prometheus'a da dönüşmüştür. Ve burası konumuz için çok kritik bir noktadır. Çünkü tanrılar tarafından lanetlenen Prometheus aslında insanlığın en büyük dostudur. Yunan mitlerinde Prometheus kelime anlamı olarak öngörü ve bilgeliğin tanrısıdır ve büyük bir sorunu vardır. Zeus'un insanlara karşı olan tutumu. Hikaye şöyledir. Promethe'nin bizzat kil ve çamur kullanarak yarattığı, aynı semavi dinlerin kitapları gibi. Ne tesadüf değil mi? İnsanlığa karşı Zeus sadece kendisine itaat etmelerini ve ilkel şekilde kalmalarını ister. Lakin Promethe bunu kendine yediremez. Çünkü tasarladığı insanlardaki potansiyelin farkındadır ve onları Zeus'un tiranlığından özgürleştirmek ister. Bu sebepten tanrılar katındaki ateşi çalıp gizlice insanlığa verir ve onların gelişmesini ve aydınlanmasını sağlar. Burada ateş bilgiyi sembolize etmekte. Tıpkı daha sonra yazılacak olan dini kitaplarda elma ağacının da bilgeliği temsil edeceği gibi. Size hep diyorum, birbirinden ayrı gözüken şeyler aslında ayrı değillerdir. Sadece üstleri tonlarca çöp bilgiyle doludur ve çöpleri temizleyince gerçek bağlantıyı görürsünüz. Peki insanlığı aydınlatıp sadece Zeus'a itaat eden köleler olmaktan kurtaran Promethe'ye ne oldu dersiniz? Kendisi isyankar olarak lanetlenip Olimpos dağından kovulur ve sonsuz bir işkence ve acıyla cezalandırılır. İşte bir zamanların Enki'si olan varlığın Yunan mitolojisindeki hikayesi budur. Fakat hikaye tabii ki bitmez. Aradan seneler geçmiştir ve Hristiyanlık ile birlikte olay bambaşka bir hal alır. Şimdi burada küçük bir dipnot vermek istiyorum. İbrahimi inanç sistemlerinden önce karşınıza iblis diye cehennemi yöneten bir mega kötü figür çıkmaz. Ha evet, kötü olarak adlandırılan varlıklar vardır ama bunların hepsinin varoluş dengesini koruyan görevleri vardır. Misal Mısır mitolojisinde Set, kaos ve karmaşa ile ilişkilendirilir. Mezopotamya kültüründe Pazuzu, hastalık ve şanssızlık ile ilişkilendirilir. Pers mitolojisinde Ahriman tıpkı şeytan kelimesinin anlamı gibi negatif olan şeyleri kapsayan bir tanım olarak gösterilir. Ve Yunan mitolojisinde yer alan yeraltının tanrısı Hades kötü bir varlık gibi gözükse de aslında Zeus'un kardeşlerinden bir tanesidir. İblis ve yanlış kullanılan haliyle şeytan tüm bu farklı kavramları tek bir benlikte toplanması ile günümüzde bize servis edilmektedir. Ki bu gerek etimolojik gerek mitolojik olarak çok yanlış bir kullanımdır. Hristiyanlık bildiğiniz gibi kendisinden önce gelen Tevrat'ı paganizm öğeleri ve antik mitoloji ile birleştirerek oluşturulmuş bir din. Ve bu arkadaşlar Yahudilik ile başlayan sahte sistemin sorgulanmaması esasını bir adım daha ileri götürmek isterler. Bunun içinde eskiden anlatılan ve haksızlığa karşı baş kaldırının sembolü olan kahramanları kötü olarak gösterirler. Ve işte bu da karşımıza Lucifer'i çıkarır. Tanrı'ya isyan ettiği için cennetten kovulan düşmüş melek. 2000 sene oldu ve hikaye halen anlatılmaya devam ediliyor. Bu dinlere inanan milyarlarca kişiden de bir tanesi çıkıp ya arkadaş Hristiyanlık öncesi adı bile geçmeyen, ışık getiren anlamındaki bir varlık neden kötü olarak bana anlatılıyor diye sormuyor herhalde. Çünkü sorsalar karşılarına şu gerçek çıkacak. Lucifer aslında Yunan mitolojisindeki Prometheus baz alınarak onun Hristiyan yozlaştırması sonrası oluşturulmuş bir figürdür. Yani bir zamanlar sırf Zeus onları köle yapmasın diye kendini insanlık için feda eden varlığı, sırf tufanda silinip gitmesinler diye Enlil'e baş kaldıran Enki'yi Hristiyanlar size şeytan, iblis, Lucifer olarak gösterirler. Şimdi bakın tekrar bir hatırlatma yapmak istiyorum. Şeytan kelimesi genel olarak bir grubu ve davranış şeklini kapsayan bir kelime. Bir birey değil. Bizim bildiğimiz o kötü varlık İslam'da iblis, Tevrat'ta Samuel olarak bilinen varlık. Hatta İngilizce'de de bu varlığa devil denir. Ama biraz önce bahsettiğim gibi Hristiyanlık ne alaka diyeceğimiz şekilde Lucifer'i de karşımıza çıkarır. Ve arkasında yatan sebep ise basittir. Kölelik düzenini devam ettirme. Lucifer'in bizlere şeytan olarak gösterilmesi aslında insanlara yozlaşmış dinlerin yıllardır dayattıkları bir kavramı zirveye çıkartmaktır. Sorgulama, araştırma. Sana emredilen ne olursa olsun itaat et. Çünkü sen bir kulsun, sen bir kölesin. Aksini yaparsan Lucifer gibi isyancı olursun ve yok olursun. Ve tıpkı Prometheus'un çektiği gibi sonsuz azaba çarptırılırsın. Mesaj budur ve size bu mesajı verenler de binlerce yıldır olduğu gibi günümüzde bile insanlığın ilerlemesini istemeyen, bizim köle olarak kalmamızı isteyen ve bunun içinde din kavramları oluşturarak ya da dinleri yozlaştırarak dünyanın ve insanlığın içinden geçen bir gruptur. Olayı toparlayalım çünkü uzun ve kafa karıştırıcı bir yolculuk oldu biliyorum. Biraz önce anlattıklarımdan yola çıkarak ya o zaman bizim Allah diye inandığımız varlık Enlil, şeytan da Enki diye düşünmeyin. O yanlış bir yaklaşım olur. Çünkü bu Lucifer olayı sadece Hristiyanlığın içinde oluşturduğu bir kavram. Diğer dinlerde bu olayı göremezsiniz. Orada iblis ya da Samael denilen bir varlığın
İnsan ırkının yaratılması karşısında isyanını ve ilahi meclis olarak gösterilen bir meclisteki tartışmasını anlatan olayı görmekteyiz. Eskilerin anlamadıkları teknolojik şeyleri bazen sihir, çoğu zaman da ilahi yetenekler olarak gördüklerini lütfen unutmayın. Tarihteki koca bir sembolizm kavramı bu yanlış anlaşılma üzerine kurulmuştur. Dinlerde ve kitaplarında ne yazık ki bu konular yıllar içerisinde geçen tahribattan ve değişimlerden de kaynaklı olarak çok iç içe geçmiş, anlamları kaymış ve karmaşık şekilde anlatılırlar. Bir ayette bakarsınız yaratıcı gerçekten gücü her şeye yeten bir varlık olarak gösterilirken, diğerinde olaylardan bir haber, sinirli, yok eden bir tip olarak gösterilir. Bu da ayrı bir video konusu. Ne yazık ki insanın olduğu yerde yozlaşmanın olmaması kaçınılmaz. İşte şeytanın hikayesi de bu şekilde zamanla kendi içinde dallara ayrılmış ve kimi yerlerde kelime anlamı dışına çıkmış bir hikaye. Fakat bu hikayenin bize anlattığı acı bir gerçek var. Gerçekten bir göksel meclis varsa, anlatılanlara göre bunlardan şeytanlar olarak adlandırılan büyük bir grup bize çok uzun bir zamandır düşmanlar demektir. Ve bunlar gerçekten uzaylılarsa işte o zaman başımız büyük belada. Neyse ki aynı mantıkla yola çıktığımızda bizi koruyan da bir grup olduğu ortaya çıkıyor. Aksi halde bugünlere kadar gelmemiz pek mümkün olmazdı diye düşünüyorum. Esas soru ise şu: gün geldiğinde yaşanacağı söylenen iyiler ve kötüler arasındaki büyük savaş, bu iki farklı uzaylı ırkının insanlığın selameti ya da yok oluşu için yapacağı bir savaş mı olacak? Sanırım tüm bunları günün birinde göreceğiz. Konuyu elimden geldiğince sade şekilde ele almaya çalıştım. Çünkü detaylara girersek içinde kaybolup gideriz. Kanalda videoları büyük bir yapbozun parçaları gibi ele aldığımı biliyorsunuz. Bu sebepten diğer videoları izleyerek, notlar alarak kendi araştırma yolunuzu çizebilirsiniz. Esas kötü karakterimiz olan İblis ile ilgili detayları cennetten kovulma videomda biraz daha ele alacağım. Takipte kalmaya devam edin. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın ve şeytana uymayın.